Lezzet Dünyası kanalımdan herkese merhabalar. Kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Evet sevgili arkadaşlarım, bugün sizinle patatesli pide tarifimi paylaştım. Böyle yumuşacık, isterseniz siz buna patatesli çörek de diyebilirsiniz. Yapılışı çok pratik, çok lezzetli, yumuşacık bir tarif. Kesinlikle bu tarifi denemenizi tavsiye ediyorum. Şöyle videoma geçmeden önce son halinde sizinle daha yakından paylaştıktan sonra dilerseniz bir an önce tarifimizin yapılışına geçelim. İlk önce uygun bir yoğurma kabının içerisine 2 su bardağı ılık sütü alıyorum. Üzerine tepeli olacak şekilde 1 yemek kaşığı toz şekeri ve 1 paket kuru mayayı ilave ettikten sonra şekerler eriyene kadar karıştırıyorum. Sevgili arkadaşlarım, hamurunuzun daha hızlı bir şekilde aktifleşmesini istiyorsanız mutlaka süt ılık olsun ama kesinlikle kaynar olmasın. Ve diğer malzemeleri ilave etmeden önce şekerle mayayı mutlaka buluşturalım. Böylece daha güzel olacaktır kıvamı. Daha hızlı bir şekilde mayalanacak. Daha yumuşacık hamurunuz olacak. Daha sonra üzerine çeyrek çay bardağı sıvı yağını ilave ettim. Tarifimde 2 adet yumurta kullandım. Yumurtanın sarısını yüzeyi için ayırdım. Beyazını ise hamurunda kullanıyorum. Ve kontrollü bir şekilde unumu ilave ediyorum. Bu tarifimde yine 5 su bardağı un kullandım. Unun bir miktarını ilave ettikten sonra tepeli olacak şekilde 1 tatlı kaşığı tuz ilave ettim. Böyle yumuşacık, hatta birazcık ele yapışan bir hamur olması gerekiyor. Hamurunuz ne kadar yumuşak olursa pideleriniz veya çörekleriniz, ne derseniz, o kadar yumuşacık, o kadar lezzetli olacaktır. Tuzu damak zevkinize göre azaltabilir, çoğaltabilirsiniz. Ben 4 su bardağı una 1 tatlı kaşığı tuz ilave ediyorum. Yani bu şekilde biz çok beğeniyoruz ama tabii ki bu tamamen damak zevkinize kalmış. Yumurtanın küçüklüğünden, büyüklüğünden veya unun markasından miktarı değişebilir. Mutlaka unumuzu kontrollü bir şekilde ilave edelim. Hamurumu yeteri kadar yoğurduktan sonra o yoğurma kabıma ve bezeğimin üzerine birazcık sıvı yağ ilave edeceğim. Böylece hamur çok yumuşak olduğu için mayalandıktan sonra kenarlarında yapışma olmayacak. Daha güzel bir kıvam alacak. Böyle hamur tel tel olacak. Ve hamurumun üzerine hava girmeyecek bir şekilde kapattım. Havalarda çok sıcak olduğu için sadece 30 dakika mayalandırmam yeterli oldu. Bu arada ben hamurumu yoğurmadan önce patatesleri küçük küçük doğradım. Bu tarifimde 6 adet küçük boy patates kullandım. Yani 3 tane beze yapacağım. Her bezeye 2 patates olacak şekilde ayarladım. Tabii patatesleriniz büyükse bu 3 tane de olabilir. Patateslerimi küçük küçük doğradım. Böylece daha hızlı haşlanıyor, daha hızlı pişiyor. Üzerine geçecek kadar su ilave ettim ve 1 tatlı kaşığı da tuz ilave ettikten sonra böyle yumuşayıncaya kadar haşladım. Daha sonra hiç soğumadan böyle püre haline gelinceye kadar patatesimi eziyorum. Evet, daha sonra üzerine yarım çay bardağı süt ilave ediyorum. Böylece daha lezzetli olacak. Eğer seviyorsanız birazcık da kaşar peynir ilave edebilirsiniz. Ben baharat kullandım. Her tarifimde söylüyorum, tamamen damak zevkinize kalmış. Bu tarifte baharat hiç kullanmasanız da olur veya dediğim gibi kaşar peynir veya beyaz peynir de kullanabilirsiniz. Ben birer çay kaşığı olacak şekilde toz biber, pul biber ve tuz kullandım. Ve patatesler şu anda çok yumuşak sevgili arkadaşlarım. Birazcık soğuması gerekiyor. Daha sonra 3 tane beze yapacağım. Yani 3 hamurumun içerisine yerleştireceğim. Tabii soğuduktan sonra 3 tane beze yapacağım. Evet, 30 dakikanın sonunda hamurum da çok güzel bir şekilde mayalandı. Dediğim gibi havalar çok sıcak olduğu için daha fazla bekletmenize hiç gerek yok. Veya daha hızlı, daha da hızlı mayalansın derseniz kapalı fırında da üzerini kapatın. Daha hızlı bir şekilde mayalanır. Evet, ilk önce şöyle hamurumun mayasını alıyorum. Piştikten sonra o gereksiz kabarcıklar olmasın ve çöreklerimiz, pidelerimiz maya kokmaması için. Görmüş olduğunuz gibi hamur böyle çok ele yapışan bir hamurdu ama o sıvı yağ sayesinde gayet kıvamı güzel, böyle sakızımsı bir kıvam oldu. Evet, daha sonra hamurumu gelişigüzel kesiyorum. 3 adet beze yapacağım sevgili arkadaşlarım. Hepsinin aynı boyda olmasına özen gösteriyorum. Tabii ki bu pişireceğiniz tepsinin boyutuna göre de değişebilir. Küçük fırında yapıyorsanız daha küçük bezeler de alabilirsiniz veya daha büyük tepsilerde yapıyorsanız daha büyük bezeler de alabilirsiniz.
Bezeleri birazcık dinlendirmeniz gerekiyor. Ben bu arada yani bezeler dinlenirken patateslerime de beze şekli verdim. Evet, daha sonra ilk aldığım bezemden açmaya başlıyorum. İsterseniz oklava veya merdane de kullanabilirsiniz. Veya bu şekilde elinizle benim de yapmış olduğum gibi sadece parmak uçlarınızla hamuru çok kolay bir şekilde açabilirsiniz. Eğer burada bezeyi az dinlendirirseniz hamur oldukça mayalı bir hamur olduğu için toplama yapabilir. Evet, hazırlamış olduğum patatesli bezeyi tam ortasına yerleştiriyorum. Kenarlarını kapatıyorum görmüş olduğunuz gibi. Daha sonra dikkatli bir şekilde yine elimle bastırarak hamurumu açıyorum. Bu arada bezemi çok fazla büyütmedim sevgili arkadaşlarım. Sadece servis tabağı büyüklüğünde açmanız yeterli. Burada da çok fazla açmayacağım. Hemen tepsimin içerisine alacağım. Çünkü patlama yapabiliyor. Evet, yine hamurumun üzerine hafif dokunuşlarla böyle parmak uçlarımla bastırarak çok kolay bir şekilde hamurumu açıyorum. Bu arada patatesimiz soğuk olsun, kesinlikle kaynar olmasın. İsterseniz biraz daha büyütebilirsiniz. Daha böyle incecik yapabilirsiniz. Nasıl seviyorsanız, tamamen damak zevkinize kalmış. Evet, pidelerimizin son şeklinde verdikten sonra üzerini kapatıyorum ve birazcık kabarana kadar, mayalana kadar böyle bir kenarda bekletiyorum. Ben de diğer hamurlarımı 3 tane toplamda bezem vardı. Yani 3 tane 3 tepsi pidelerimiz olacak. Diğer hamurumu da aynı şekilde açıyorum. Evet sevgili arkadaşlarım, siz videomu izlerken benim de sizden küçücük bir ricam olacak. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, yeni videolarımdan haberdar olmak için bildirim zilini açmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın lütfen. Kanalımın büyümesi ve güzel bir yerlere gelmesi için sizin desteğinize çok ihtiyacım var ve ben gerçekten destekleriniz sayesinde kanalımın çok güzel yerlere geleceğine gönülden inanıyorum. Ayrıca sevgili arkadaşlarım, yorumlarınız benim için gerçekten çok kıymetli. Gerçekten sizler tarafından çok güzel yorumlar alıyorum. Yani inanın hiç olumsuz yorum yok diyebilirim. Hepsi birbirinden güzel. Tariflerimi denerseniz olumlu veya olumsuz düşüncelerinizi, fikirlerinizi benimle paylaşırsanız ben de bu şekilde eksiklerimi tamamlamış olurum. Hepinize tekrar desteklerinizden dolayı teşekkür ediyorum. Ayrıca sevgili arkadaşlarım, tariflerimi mümkün olduğu kadar ayrıntılı bir şekilde anlatmaya, paylaşmaya çalışıyorum ama hani olur ya, unuttuğum, atladığım bir yer olursa yorumlardan sorabilirsiniz. Gördüğüm anda dönüş yaparım. Hepinize desteklerinizden dolayı tekrar teşekkür ediyorum. Evet, bir sohbet ederken ben de diğer pidelerimi hazırlamış oldum. Dediğim gibi toplamda 3 tepsi pide hazırladık. Evet, 2 tepsi bezemi de pidelerimi de böyle bir kenara aldım. İlk şeklini vermiş olduğum pide hazır, yani yeteri kadar mayalandı. Daha fazla bekletmeye hiç gerek yok. Ve üzerine ayırmış olduğum 2 adet yumurta sarısının içerisine 1 tatlı kaşığı yoğurt ilave ettim. Ve yoğurt biraz topaklı kalabiliyor. Bu yüzden güzelce çırpalım, karıştıralım. Daha sonra pidelerin her tarafına değecek şekilde sürelim. Tabi üzerine dilerseniz süt de ilave edebilirsiniz. Sade yumurta da kullanabilirsiniz. Yumurta sarısı da kullanabilirsiniz. Ama ben sıvı yağını yumurta sarısının içerisinde tavsiye etmiyorum. Çok mat bir görüntü veriyor. Eğer süt kullanmak isterseniz de bu çok fazla olmasın. Yani 1 tatlı kaşığı, 2 adet yumurtaya 1 tatlı kaşığı süt yeterli bence. Evet sevgili arkadaşlarım, üzerini çörek otu ve susam ile süsledikten sonra önceden ısıtmış olduğum 180 derecelik fırında ben 20 dakika pişirdim. Ve bakar mısınız çöreklerimizin, pidelerimizin güzelliğini, rengi şahane oldu. Lezzetini hiç söyleyemiyorum tabii ki. Kesinlikle denemelisiniz, kesinlikle tatmalısınız. Evet, şöyle son halini, o iç dokusunu da sizinle daha yakından paylaşmak istiyorum. Gerçekten denenmeye değer bir tarif. Kahvaltılarınızda olabilir, beş çaylarınızda, ne bileyim yemeğinizin yanında bile bu tarifi deneyebilirsiniz. Evet sevgili arkadaşlarım, siz videomun son halini izlerken ben de sizinle vedalaşmış olayım. Bugünlük de benden bu kadar. Videomu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Deneyecek arkadaşlara şimdiden afiyet olsun. Allah'a emanet olun.